Merhaba değerli dinleyicilerim. Evli, çocukları olan bir kadının başından geçen paranormal olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Çevremde anlatılan korkunç hikayelere ve olaylara pek önem vermezdim. Bu kadar olamayacak olayların nasıl olur da gerçek olabileceğine ikna olmazdım aslında. İnsanların bu tür hikayeleri biraz ürpererek çoğunlukla merak ve zevkle dinlediğini görmek beni şaşırtırdı. Çok fazla abartıldığını, zaman kaybı olduğunu düşünürdüm. Ta ki aklımın ucundan bile geçemeyecek, beni çok korkutan bu olayı yaşamadan önce. Bir başkasından dinlemiş olsam kesinlikle inanmazdım ve abarttığını, hatta saçmaladığını düşünürdüm. Bu yaşadıklarımdan sonra insanlardan bu tür hikayeleri duyduğumda artık gerçek olabileceğine inandım. 5 senedir bu evde yaşıyoruz. Büyük oğlum ve eşim sabahları aynı saatte evden çıkarlar, biri okula, diğeri işe gider. Oğlum okuldan sonra dershaneye gittiği için akşamları babasından 15 dakika sonra eve gelirdi. Büyük oğlum 14 yaşında, küçük oğlum ise 4 yaşındaydı. Onlar evden gidince küçük oğlumla birlikte vakit geçirirdik. 1 sene öncesine kadar küçük oğlum yanımdan ayrılmazdı. Odada yalnız kalamazdı, hep ağlardı. 1 senedir de hep odasında olmak istiyor ve yanına kimsenin gelmesini istemiyordu. Ben daha çok bu durumdan memnun oluyordum. Artık korkularını yendi diye de çok seviniyordum. Onu bazen oyun oynarken kapının arasından gizlice izliyordum. Sanki yanında arkadaşları varmış gibi konuşuyordu. Çocuk işte deyip konuyu direkt hayal dünyasına bağlıyordum. Aslında olay hiç de öyle değilmiş. Okulların kapanmasına çok az zaman kalmıştı. Uzun zamandır da tatile gidememiştik. Oğlum denize gitmeyi çok istiyordu. Dersleri de çok iyiydi. Onu sevindirmek için eşimle bir plan yaptık. Oğlumuza güzel bir tatil sürprizi yapmaya karar verdik. Okulların kapanmasından bir gün önceki gece çocuklar uyuyunca eşim bana "Yarın öğleye kadar bavulları hazırla. Çocuğu okuldan alıp geliyorum. 15 günlük rezervasyon yaptırdım. Yarın Akdeniz'e doğru yola çıkıyoruz" dedi. Zaten gideceğimiz belliydi ama birkaç gün sonra çıkarız diye düşünüyordum. Yatmadan önce eşim kendi eşyalarını hazırladı. Bavula koymak da bana kaldı. Sabah onları gönderince bavulları hazırladım. Kapının yanına taşıdım. Evi toparladım. Tüm hazırlıklarımı bitirdim. Küçük oğlumun üstünü değiştirdim. Onu odasından çıkarıyordum ki işte o an olanlar olmuştu. Çocuğu odadan aldım ve odanın kapısını kapatırken içeriden biri kapıyı çekmeye çalıştı. Çok korkmuştum. Oğlumu arkama aldım. Bütün gücümle kapıyı kapatmaya çalıştım. Nasıl oldu bilmem, bir anlık güçle kapıyı kapadım. Üstündeki anahtarla kapıyı kilitledim. O an kapının penceresinden bir yumruk camı kırarak dışarı çıktı. Bu bir çocuk eliydi. Artık yüzü de gözüküyordu. Ömrümde böyle bir şey görmemiştim. Yüzü süt gibi beyaz ve gözleri yoktu. Gözlerinin yerinde simsiyah 2 boşluk vardı. Korkumun boyutunu anlatamam. Çok güçlüydü. Elimi yakaladı. Uzun siyah tırnaklarını etime geçirdi. Diğer elimi hemen saçıma götürdüm. Saçlarımı toplamak için genelde kalem kullanırdım. Saçımdan kalemi çıkarıp çocuğun eline saplamaya başladım. Kalemi her sapladığım yerde siyah delikler açılıyordu. Çocuk elini geri çekti. Oğlumu aldığım gibi hemen oradan uzaklaşmaya çalıştım. Holden çıkan bir ara kapı daha vardı. O kapıyı kapattıktan sonra arkamı döndüğümde baştan aşağı simsiyah giyinmiş bir kadın duruyordu karşımda. Yüzü peçeliydi. Ellerinde siyah eldiven vardı. "Korkma" dedi bana. "Nasıl korkmam, siz nesiniz?" dedim. O da bana "Biz uzun zamandır sizinle birlikte yaşıyoruz" dedi. "Nasıl olur?" dedim. "Biz asırlardır insanların arasında yaşıyoruz. Sizin çocuklarınız büyüyor ya da bizden kaçıyor. Fakat bizim çocuklarımız büyümüyor. Kıyamete kadar biz böyleyiz ve oğlumun arkadaşı ihtiyacı var" dedi. Ben de "Kendiniz gibi yok mu?" dedim. "Var ama oğlum herkesle anlaşamıyor. Senin oğlunu çok sevdi" dedi. "Oğlum, oğlunla arkadaşlık ediyor.
Şimdi siz gidiyorsunuz ve oğlum arkadaşının gitmesini istemiyor dedi. Çok korkmuştum. Bu olanları aklım almıyordu. Ama biz geri geleceğiz, çok kalmayacağız dedim. Bunları korkudan söylemiştim. Siz bizi burada bekleyin dedim. O da bana, oğlum bir arkadaşı olmasını çok bekledi. Tam anlaştığı birini bulmuşken siz gidiyorsunuz. Oğlumun arkadaşını ondan alıyorsunuz dedi. O an kapının zili çaldı. Kalbimin atış sesleri dışarıdan duyuluyordu sanki. Kapıya doğru baktım. Sonra kadına baktım. Kadın yoktu. Ortadan kaybolmuştu. Oğlum kucağımda koştum, kapıyı açtım. Eşim gelmişti. Hazır mısınız dedi. Evet anlamında başımı sallayarak gözlerimde ona bavulları işaret ettim. Eşim bavulları aldı. Ben de kapının arkasında asılı olan anahtarı alıp kapıyı kapadım. Arabaya doğru yürürken büyük bir oh çektim. Biraz rahatlamıştım. Eşim bagajı yerleştirirken oğluma bu olanlardan bahsetmemesini gerektiğini söyledim. Ve onu abisinin yanına arka koltuğa oturttum. Ben de öne geçtim. Artık yola çıkmıştık. Gerginliğimi kimse fark etmemişti. Büyük oğlum çok mutluydu. Mutluluktan devamlı konuşuyordu. Küçük oğlumun sesi çıkmıyordu. Oğlum kardeşin nasıl diye seslendim. Oyun oynuyor anne dedi büyük oğlum. Yavaşça başımı çevirip baktığımda yine aynı şey oldu. Siyahlı kadın ve kucağında oğlu benim oğlumun yanına oturuyorlardı. Ve çocuk kara kara delikler olan gözleriyle bana bakıyordu. Ayrıca çok kötü gülüyordu. Onları sadece küçük oğlumla ben görüyor ve duyuyorduk. Ay diye birden tepki verdim. Eşim ne oldu dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ayağıma kramp girdi dedim. Sonra hiç sesimi çıkarmadım. Bu şekilde otelimize kadar gittik. Fazla uzatmayacağım. Otelimize geldik. Korku içindeydim. Eşime bu durumdan bahsedemiyor, korkumu da belli etmemek için çok dikkat ediyordum. Gözlerim sadece o ikisini görüyor, çevreme bakmıyordum bile. Biz neredeysek onlar da yanımızdaydı. İlk gün akşama doğru geldiğimiz için dışarı çıkmadık ve dinlendik. Sabah uyandığımızda eşim yanımda yoktu. Hemen çocukların odasına baktım. Onlar da yoklardı. Çok heyecanlandım ve telaşlandım. Üstümü değişip aşağı indim. Şöyle bir etrafa baktım. Kahvaltı yapıyorlardı. Çok yorgun olduğumu düşündükleri için uyandırmak istememişler. Çok sevindim. Aslında onları gördüğüm için de bu sevincim. Çünkü diğerleri aileme zarar verecek diye çok korkmuştum. Bunu düşünürken onların ailemin yanında olmadığını fark ettim. Yukarıda da yoklardı. Acaba bana da mı gözükmüyorlar artık diye düşündüm bir an. Bunu anlayabilmek için oğluma sordum. Arkadaşın yanında mı diye. O da hayır dedi, üzgün bir vaziyette. Eşim de hayırdır dedi. Bazen hayali arkadaşlarımız oluyor da deyip geçiştirdim. Kahvaltıdan sonra dışarı çıktık. Bahçedeki çocuk parkının yanından geçerken oğlum parka gitmek istedi. Çünkü kaymayı çok seviyordu. Biz orada bir yere oturduk. Çok kalabalıktı. Kimisi kayıyor, kimisi sallanıyor, kimisi de kumda oynuyordu. Çocuklar çok eğleniyorlardı. Parkın hemen yanında da su parkı vardı. Orası da çocuklarla doluydu. Ben çocukları izlerken büyük oğlum da su parkına gitti. Eşim de soğuk bir şeyler almak için yanımdan ayrıldı. Çocukları izlerken onları gördüm. Annesi ayakta, çocuk ise kumda oynayan çocukların yanındaydı. Birden heyecanlandım ve çok korktum. Sonra dikkat ettim. Hiç benim oğluma bakmıyorlardı bile. Yanlarında başka çocuklar vardı. Allah'ım dedim. Başka çocuklarla yakınlaşmışlar. Onlara zarar verebilirler diye düşününce hemen ayağa kalktım. Parka doğru ilerledim. O çocukları oradan uzaklaştırırsam onlardan kurtulurlar diye düşündüm. Biraz yaklaştıktan sonra eğilip konuşmak istedim. Merhaba dedim. Çocuklar üçü birden başını kaldırıp bana bakınca o an aklım başımdan gitti. O çocuklar da onlar gibiydi. Gözlerinde siyah, karanlık arkası görünmeyen delikler vardı. Yüzleri bembeyazdı. Allah'ım, bunlar da onlardan dedim. Bana doğru dönerek üçü birden aynı anda sen bizi görüyor musun dediler. Sesimi çıkarmadan oradan hızla uzaklaşırken birden o siyahlı kadın karşıma çıktı. Dur dedi. Sana teşekkür ederim. Bizim buraya gelmemize sebep oldunuz.
Artık oğluma arkadaş aramak zorunda kalmayacağım. Burada çok arkadaş olacak. Burada bizim gibi yüzlercesi var. Biriyle anlaşamazsa diğeriyle anlaşabilir. Zaten oğlum insan çocukların içinde anlaşabileceği arkadaşı zor buluyor. Bizim gibi olanları bulduk. Onlar da yaşlanmıyor ve oğlumla iyi anlaşıyorlar dedikten sonra ben de vedalaştı. Artık biz burada yaşayacağız. Şu karşıdaki ormandayız dedi. Dondum kaldım. Bir şey söyleyemedim. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. O an çok büyük şok geçiriyordum. Sizlere duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Kurtulması çok zor olan bir durumdan hiç uğraşmadan kurtulmuş muydum, yoksa daha büyük bir korkuyla mı yüzleşecektim? Bilemiyordum. Ancak bu yaşadıklarımı kime anlatsam bana inanmayacaktı. Bundan emindim. Ne yapmalıyım diye düşünürken eşim geldi yanıma. Güneş çok fazla yakmaya başlamıştı. Biraz oturduktan sonra çocukları alıp odamıza çıktık. Bizim odanın penceresinden kadının bahsettiği orman görünüyordu. Eşime dönüp orman ne kadar güzel, denize de yakın, otelde tam yerinde dedim. Öyle ama ormana girmek yasakmış dedi. Nereden biliyorsun dedim. Aşağıda söylediler. Senin doğayı ne kadar çok sevdiğini bildiğim için birlikte ormanı da gezeriz diye düşündüm. O yüzden yarın sabah koşusuna çıkabiliriz belki dedim dedi. Onun için oradaki çalışanlardan birine sordum. O da bana oraya girmek yasak. İsterseniz ormana girmeden yol boyunca ya da sahilde koşu yolumuz var ve orada koşun dediler. Ormana girmenin yasak oluşunu anlam verememiştim. Aslında biraz şüphelendim. Ne varmış ki ormanda, niye yasak oluyormuş dedim. Ama aslında diğerlerinin ormanda olduğunu biliyordum. Fakat bunu bilen başkaları da mı vardı diye düşündüm. Eşime tamam sahilde koşalım biz, daha iyi olur bence diye onu ikna ettim. Ben biraz dinleneceğim dedi ve yattı. Çocuklar da odalarına geçti. Ben de o uyuyunca içime merak düştü. Neler olduğunu öğrenmeliydim. Bu yüzden araştırmaya çıktım. Bunu ancak oradaki çalışanlardan öğrenebilirim diye gittim. Birkaç kişiye sordum. Kimseden merakımı giderecek bir cevap bulamadım. Neredeyse akşam oluyordu. Artık yukarı çıksam iyi olur dedim. Otele girerken çöpleri almaya gelen bir temizlik işçisi gördüm. Ona sormak istedim. Onlar her yeri geziyorlar, biliyordur diye. 50 yaşlarında falandı. Son olarak ona da sorup bir daha bu konuyu açmamak üzere kapatmak istedim. Artık üstüne gitmesem iyi olur. Kimse bir şey bilmiyor dedim. Sonra kendisine sordum. Bu ormana girmek neden yasak biliyor musunuz dedim. O da hanımefendi burası çok uzun zamandır yasak dedi. Niye ki dedim. Ormanın tepesinde Rum mezarlığı var. Çok eski bir mezarlık. Birkaç asırdır buradaymış. Görüntüsü sebebiyle biraz ürkütücü bir yer. İnsanlar da bilirsiniz böyle şeylere meraklıdırlar. Meraklanıp tepeye çıkıyorlar. Birkaç defa kaza oldu. 2-3 kişi uçurumdan aşağı düştü. 7-8 sene önce burada çok fazla çocuk kayboldu. Bu sebeplerden dolayı belediyemiz buraya girişleri yasakladı. Bazı geceler insanlar ormanın yanından geçerken kahkaha atan çocuk sesleri duyduklarını söylerler. Deyince evet yasaklanması gerekliymiş dedim. Bu duyduklarımdan sonra yaşamış olduğum bu olayı da orada kapattım. Tatil çabuk bitsin diye dua ettim. Her dışarıya çıktığımızda diğerlerini de görüyordum. Hala çok korkuyordum. Artık eve dönme zamanı gelmişti. Çocuklar ve eşim çok eğlendiler. Otelden ayrılırken ben çok mutluydum. Onlar ise biraz üzgündü. Ormanın yanından geçiyorduk. Trafik çok fazlaydı. Durduk bekledik biraz. Başımı çevirip yavaşça ormana doğru baktım. Oradaydılar. Yol boyunca onları izledim. 12 çocuk gördüm. Yüzü dönük olanlar. Diğerleri gibiydiler. Muhtemelen arkası dönük olanlar da öyleydi. Ben onları izlerken onlar bunu hiç fark etmediler. Çocuklar çok güzel oynuyorlardı. Koşuyorlar ve gülüyorlardı. Bizim ayrıldığımızı görmediler bile. Bunu fark etmemiş olmaları içimi rahatlatmıştı. Evimize geldik. Hemen küçük oğlumu kreşe verdim. Çok fazla arkadaşı oldu. Olayın üstünden 3 sene geçti. Diğerlerini hiç görmedim. İnşallah bundan sonra da görmem. Bu yaşadıklarımı aileme de anlatmadım. Küçük oğlum da sanırım unuttu olanları.
Dilerim bir başkası da onlarla karşılaşmaz. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Sizin de başınızdan geçen bu tarz olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime mail atabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.